Yanlış anladığın tek bir kavram, bunu kim yönetiyor? Tüm hayatını başkalarının kumandasına bağlar. Odak. Machiavelli bir kişisel gelişim yazarı değildi. Saat 5'te kalk, şu uygulamayı indir, bu detoksu yap. Türünden reçeteler satmadı. Döneminde ne sosyal medya vardı, ne modern terapi, ne de üretkenlik kutsal kitapları. Yine de bizden önce, bizden daha çıplak bir hakikati gördü. Odak, huzurlu bir alışkanlık değildir. Nabzı hızlandırır. Nazik bir konsantrasyon hiç değildir. Odak bir silahtır. Gücün, hakimiyetin ve kontrolün keskin ucu. Bunu onun anladığı biçimde öğrendiğinde, hayatın sessizce eksen değiştirir. Tepkilerini başkaları ayarlayan biri olmaktan çıkarsın. Sahnenin kenarından değil, merkezinden konuşursun. Mikrofonu tutan olursun. Kaçan değil çeken alanı büker olursun. Hayatını değiştirmeye çalışmazsın. Değiştirirsin, direnmezsin, yön verirsin. Machiavelli'nin çıplak gerçeği buydu. İnsanların çoğu güçsüz değil, dağınık. Zihinleri yoksul değil, paramparça. Cam kırıkları gibi. Ve odak, bu dağınıklığı bir çizgiye çeken görünmez kumandadır. Güçleri var ama delik bir kaptan sızar gibi akıp gidiyor. Gücün ilk yasası basittir. Dağınık olan zayıflar, toplu olan durdurulamaz. Bu yüzden soru, nasıl odaklanırım değildir. Asıl soru şudur, odağı nasıl silaha çeviririm? Machiavelli'nin cevabı serttir, acımadan bu da. Çünkü odak eklemekle değil, eksiltmekle başlar. Çoğu kişi odaklanmak için hayatına yeni katman üstüne katman yığar. Daha çok uygulama, daha çok hedef, daha çok liste. Oysa Machiavelli bilir, gerçek odak fazlalıkları kesmekle doğar. Onun meşhur öğüdü, tilki ile aslanın birlikte taklit edilmesidir. Tilki tuzakları sezer ve kaçar, aslan tehdidi ortadan kaldırır. Senin dünyanda tuzak dikkat dağıtıcıdır. Tehdit ise sonsuz seçenek sarhoşluğu. Bunu kendine uygula. Zihnin güçsüz olduğu için değil, şımarıkça her şeye açık bırakıldığı için dağılmış durumda. Her kapıyı aralıyorsun ama hiçbir eşiği tam geçmiyorsun. Sor kendine, kaç hedefin var? Kaç proje peşindesin? Kaçına gerçekten ruhunla emek veriyorsun? Cevapların kaçamaksa dağınıksın. Machiavelli bugün yaşasa soğuk bir bıçakla gelirdi. Hedeflerinin %90'ını kes. Suçluluk değil, suçluluk ve dram yayan insanlara evet de, kalanına hayır. Her alanda iyi olmaya çalışma. Bir alanda usta ol. Çünkü fazla evet enerjiyi sulandırır. Sulanmış güç, güç değildir, gürültüdür. Onun basit kuralı şudur. Seni tanımlayan, dahil ettiklerin değil, dışarıda bıraktıkların. İnsan neye hayır dediğinde ve kime kapıyı kapattığında kim olduğunu anlar. Odaklanmak istiyorsan tek bir savaş alanı seç ve tüm kaçış hatlarını yak. Machiavelli'ye göre prens savaşa yalnızca kazanmak için değil, yok etmek için girer. Odağın da böyledir. Dönüşmek istiyorsan yarım yamalak uğraşamazsın. Savaş ilan et. Hayatında tek bir alan seç. İşinde ustalık, bedeninde saygı uyandıran bir disiplin, seni özgürleştirecek bir girişim. Hangisini seçersen seç, arkandaki köprüleri yak. Geri dönüş yok, plan B yok, yalnızca tam bağlılık. Bugün buna derin çalışma diyenler var. Machiavelli olsa zihnin topraklarını fethetmek derdi. O toprakları öyle sıkı tut ki rakiplerin ya diz çöksün ya da pes etsin. İşte o zaman ulaşılamaz olursun. Ama unutma, odak görünürlük demek değildir. Birçok kişi başarısızlıktan değil, aşırı görünürlükten gücünü kaybeder. Hep çevrim içi olan, sürekli mesaj atan, her çağrıya anında dönen kişi gücünü kendi elleriyle dağıtır. Machiavelli sessizliğin ağırlığını bilirdi. Prenslere öğüdün ettir. Sessiz kal, gizemli ol. Sessizlik bir boşluk değil, bir basınçtır. İnsanlarda korku uyandırır, korku ise güç üretir. Bu yalnızca başkalarını etkilemek için değil, ulaşılabilirliğin arttıkça enerjin dağılır. Enerji dağılırsa odak çöker. Dikkat en kıymetli sermayendir. Her an ulaşılabildiğinde, her çağrıya yetiştiğinde dikkatini başkalarının tüketimine açarsın. Görevinse bunun tam tersidir. Dikkatini kendine saklamak. Machiavelli'ye göre insanı hareket ettiren en sert kaldıraçlardan biri zorunluluktur. Zorunluluk ittirir, lüks zayıflatır, rahatlık öldürür. Tarihin en odaklı insanları motivasyon bulmadı, kendilerine baskı kurdu. Aynısını yapabilirsin. Kendine zorlu süreler koy, güvenlik ağını kaldır. Yapacağını önceden duyur ki
itibarın risk taşısın, kaybedecek bir şeyin olsun. Çünkü kaybın ihtimali zihni bileyleyip keskinleştirir. Nasıl ateş cevheri arıtıyorsa baskı da dikkati arıtır. Çoğu insan odaklanmak için doğru ruh halini bekler. Bu büyük bir yanılgıdır. Ruh hali değil, baskı odak üretir. Fırtınayı kendin çıkar, kendini köşeye sıkıştır. O zaman zihin hayatta kalmak için tek hedefe kilitlenmek zorunda kalır. Burada Machiavelli'nin denge övgüsüne itirazını hatırla. Bugün her yerde dengeli yaşam, dengeli iş, dengeli ilişkiler konuşuluyor. Çoğu yarım çabanın bahanesi. Machiavelli dengeyi değil, kontrolü yüceltirdi. Güç dengeyle değil, kontrolle gelir. Sabah uyandığında sorulacak soru, bugün dengeli olan ne? Değildir. Asıl soru şudur. Bugün hangi eylem sonuçlarımı en çok kontrol altına alır? Bunun bedeli bazen sosyal hayatı kısmaktır, bazen gece gündüz çalışmaktır. Bazen de bedenini sanki hayatın buna bağlıymış gibi eğitmektir. Çünkü gerçekte hayatın ve geleceğin buna bağlıdır. Denge rahatlık içindir, kontrol ise güç içindir. Ve odak nazik bir ritüel değil, dikkat dağınıklığına açılmış bir savaştır. Onu yumuşak bir alışkanlık sanma. Odak alt benliğine karşı bir savaş ilanıdır. Telefonu aç diye dürten içgüdülere, sadece bir bak diye fısıldayan alışkanlıklara, biraz oyalan diye kandıran iç sese karşı. Machiavelli prenslere şöyle derdi: zalim olacaksan kararlı ol. Dikkat dağınıklığına da aynı kuralı uygula. Onu evcilleştirmeye çalışma, yok et. Soğuk, acımasız, mazeretsiz. Uygulamayı sil. Siteyi engelle, bağını kes. Mazeretleri imha et. Çünkü dikkat dağınıklığı zeka oyunlarıyla değil, kas gücüyle yenilir. Bu yüzden gününün mimarisini kurma biçimin önemlidir. Çoğu insan kendi hayatında turisttir. Uyanır, sürüklenir, tepki verir. Machiavelli buna acı derdi. Sen gününü turist gibi değil, tiran gibi kurmalısın. Her saat iradene boyun eğmeli. Her iş tek bir misyona hizmet etmeli. Her dakika hesap vermeli. Bu zevksiz rutine değil, egemenliğe işaret eder. Güçlü insanlar zamanı istemez, zamana hükmeder. Machiavelli'ye göre sessizlik nezaket değil, stratejidir. Ulaşılabilirliğin fazlası zayıflıktır. Sürekli konuşan, her çağrıya cevap veren, her an görünür olan kişi güçsüz görünür. Çünkü kendini tüketir, enerjisini saçar ve sıradanlaşır. Bu yüzden öğüt açıktır. Sessiz kal, gizem yarat, gerektiğinde ulaşılmaz ol. Sessizlik korku üretir, korku ise güç. Ve bu sadece başkalarını yönetmek için değil, kendin için de geçerlidir. Her an ulaşılabilir olduğunda enerjin dağılır. Enerji dağılınca zihin paramparça olur. Kendi hayatına bak. Kaç bildirim odağını delik deşik ediyor? Kaç mesaj, kaç arama seni anında rotadan saptırıyor? İşte bu yüzden odak için ilk adım görünürlüğü azaltmaktır. Sürekli çevrimiçi kalmak yerine stratejik geri çekil, yokluğunu hissettir. İnsan yokluğunu hissettiğine değer biçer. Hep oradaysan sıradanlaşırsın. Arada bir geri çekildiğinde varlığın kıymetlenir. Bu yüzden sessizlik yalnızca gizem değil, odak için bir kalkandır. Ama kalkan yetmez. Baskı da gerekir. Machiavelli'nin dediği gibi, zorunluluk eyleme iter, lüks zayıflatır, rahatlık öldürür. Tarihin büyük işleri rahatlıktan değil, baskı anlarından doğdu. En keskin kılıçlar ateşte dövüldü. Bugün iyi hissetmiyorum, çalışamam cümlesi, insanın kendine kurduğu en sinsi tuzaktır. Ruh hali beklenmez, baskı yaratılır. Machiavelli için odak, yalnızca masaya sabırla oturmak değildi. Stratejiydi. Satrançta her taşı aynı anda oynatamazsın. Doğru hamleyi seçersin ve bazen tek bir hamle oyunun tamamını değiştirir. Peki insanlar neden kaybolur? Çünkü enerjilerini her yere sızdırırlar. Biraz işe, biraz ilişkiye, biraz eğlenceye. Hiçbir alana tam güç vermezler. Gün biter, enerji tükenir. Ortada büyük bir kazanım yoktur. Bu yüzden odak yalnızca çalışmak değildir. Doğru şeye çalışmaktır. Machiavelli burada keskinleşir. Kitleyi değil, lideri yönet. Kitle yayvan ve emicidir, enerjini yutar. Lideri etkilediğinde kalabalık zaten peşinden gelir. Bu yalnızca siyaset için değil, hayatın her alanı için bir derstir. İş kuruyorsan herkesle boğuşma. Anahtar kişiyi bul. O kapı açılınca diğerleri zaten açılır. Bedenini inşa ediyorsan ayrıntıda boğulma. En kritik alışkanlığı seç. Uyku mu, beslenme mi, antrenman şiddeti mi? Tek bir kaldıraç noktası geri kalan her şeyi kolaylaştırır.
Kaldıraç, küçük eylemle büyük sonuç aldırır. Yanlış yerden tutarsan, küçük taşı bile oynatamazsın. Doğru noktayı yakaladığında en ağır yük yerinden oynar. İşte stratejik odak budur. Her yere saldırmak değil, kaldıraç noktalarını bulmak. Kendine şu soruları sor. Hangi beceri bana en büyük getiriyi sağlar? Hangi ilişki en çok kapıyı açar? Hangi alan 10 yıl sonra gerçek özgürlüğü getirir? Bu cevaplar senin savaş alanını belirler. Ve unutma, yanlış seçilmiş savaş alanı en disiplinli çalışmayla bile zafer getirmez. Keskin nişancı gibi düşün. Yanlış hedefe yönelen mermi yalnızca barutu boşa harcar. Odaklanmak isteyenin ilk görevi bu stratejik seçimi yapmaktır. Doğru hedef olmadan çalışmak, boşuna kürek çekmektir. Bu yüzden birçok hayat tükenir. Çalışırlar, yorulurlar, mücadele ederler. Ama güç birikmez. Odağın boşa gitmesinin nedeni basittir. Yanlış hedefe kilitlenmiştir. Machiavelli prenslere hep şunu hatırlatırdı. Zayıf savaşlara girme. Eğer savaşacaksan sonucu değiştirecek savaşı seç. Aynısı senin için de geçerli. Küçük dramalara ve küçük hedeflere saplanma. Gücünü değmeyecek ayrıntılara saçıp savurma. Tüm enerjini tek bir kaldıraç noktasına topla. Bunu yapmanın yolu zihnini bir gözlemci gibi kullanmaktır. Kendini dışarıdan izle. Günün sonunda sor. Bugün hangi işim beni misyonuma yaklaştırdı? Hangisi sadece zamanımı yedi? Odak tam da bu soruların terazisinde biçimlenir. Yanlış seçimleri gördüğün anda kes. Doğru olanları bulduğunda büyüt. Bu aşamada ritüeller ikincildir. Asıl ihtiyaç stratejik netliktir. Ritüeller seni masaya oturtur ama masada yanlış işe gömülüyorsan hiçbir anlamı kalmaz. Gerçek güç neyin üzerinde çalışacağını bilmektir. İşte bu yüzden Machiavelli'nin odak anlayışı bugünün verimlilik takıntısından daha keskindir. Modern insan takvimlerle, uygulamalarla, listelerle uğraşır. Machiavelli ise tek bir soru sorar. Bütün bu çaba hangi tek hedefe hizmet ediyor? Cevabın yoksa çaban gürültüdür. Bir başka kritik gerçek, stratejik odak sosyal bir seçimdir. Etrafındaki insanlar seni ya bileyleyip keskinleştirir ya da parçalayıp dağıtır. Yanlış insanlarla vakit geçirdiğinde odağın kırılır. Machiavelli prensleri uyarırdı. Yanlış danışman en güçlü hükümdarı bile zayıflatır. Senin hayatında da yanlış çevre odağı bozar. Bu yüzden stratejik odak çevre seçimini de kapsar. Kendine sor. Dostların seni hangi yöne çekiyor? Aynı misyona yürüyenlerle mi vakit geçiriyorsun, yoksa seni aşağı çekenlerle mi? Eğer odak bir silah ise, çevren onun nişangahıdır. Nişangah yanlış yere bakıyorsa, hedefi asla vuramazsın. Bu yüzden odaklanmak yalnızca kişisel bir savaş değil, aynı zamanda sosyal bir stratejidir. Kiminle olduğun, kime baktığın ve kimden uzak durduğun, odağının menzilini belirler. Beşinci bölümün finalinde bilmen gereken şudur. Odak çok iş yapmak değildir. Tek işi seçmektir. Her yere saldırmak değil, doğru noktaya yoğunlaşmaktır. Enerjiyi harcamak değil, kaldıraç noktasını bulmaktır. Machiavelli'nin bakışında odak bir enerji değil, bir stratejidir. Strateji olmadan enerji, boşa yakılan baruttur. Machiavelli prenslere hep şunu söylerdi. Az hedef, tam bağlılık, net zafer, insanların senin hakkında düşündüğü imaj, çoğu zaman gerçeğin etkisi kadar güçlüdür. Bunu odağınla üretmelisin. Az konuş, az anlat, çalış. Sonuçlar gürültüyü senin yerine çıkarsın. Odak yalnızca gizem kurmak için değil, geri dönüşsüz bağlar örmek için de kullanılır. Kendine bilinçli tuzaklar kur, planını ilan et. Ne inşa ettiğini söylediğin anda sözün bir kilide dönüşür. Geri dönüş yoktur. Gururun, itibarın, kimliğin işin içine girdiğinde baskı, odağını çimentolar. Sonunda vizyon belirir. Çoğu insan günü yaşar, küçük kazançlara ve küçük kayıplara takılır. Machiavelli'nin hükümdarı ise 10 yıl sonrasını görür. Bugünün küçük hamlelerinin yarının büyük sonuçlarını hesaplar. Sen de kendine sor, ben ne inşa ediyorum? Sıradan bir iş mi, yoksa kalıcı bir imparatorluk mu? Küçük düşünen odağını küçültür. Büyük düşünen odağını büyütür. Böylece odak nihai biçimine varır. Artık bir yöntem ya da sıradan bir disiplin değildir, kimliğindir. İnsanların gözünde varlığın odağınla özdeşleşir. Ve bir noktada herkes anlar. Sen odağı yönetmeye çalışan biri değilsin. Sen odağın kendisisin.